Altın yatırımı. Altın doğada az bulunması, üretiminin kısıtlı olması ve değerini her koşulda koruyabilmesi nedeniyle çağlar boyunca tüm dünya tarafından ödeme ve değer saklama aracı olarak kullanılan bir emtiadır. Günümüzde altın ödeme aracı işlevini büyük ölçüde kağıt paralara devretse de değer saklama aracı olarak kullanılmaya devam etmektedir. Altın aynı zamanda ziynet eşyaları ve bazı elektronik cihazlarda kullanılması nedeniyle ticari bir değere de sahiptir. Altın dünyanın her yerinde sürekli olarak alınıp satılan bir emtiadır. Bu nedenle altın arz ve talebi küresel ölçektedir. Altın fiyatı uluslararası piyasada ons dolar paritesi üzerinden belirlenir. 1 ons altın 31,1 gram altına eşdeğerdir. Altının ons fiyatı 31,1 gram altının kaç adet Amerikan dolarına karşılık geldiğini gösterir. Ülkemizde ise altının fiyatı gram TL paritesi üzerinden takip edilir. 1 gram altının kaç Türk lirası olduğunu gösteren bu parite, ons altının Amerikan doları karşısındaki değeri ve Amerikan dolarının Türk lirası karşısındaki değerinden etkilenir. Ons altının Amerikan dolarına karşı değer kazanması ve dolar TL kurunun yükselmesi gram altın fiyatını artırırken, ons altının Amerikan dolarına karşı değer kaybetmesi ve dolar TL kurunun düşmesi gram altın fiyatını düşürür. Altın tüketilebilen bir emtia değildir. Bu nedenle her yıl maden şirketleri tarafından çıkarılan her bir altın, dünya üzerindeki altın miktarının kalıcı olarak yükselmesi ve altın arzının artması anlamına gelir. Bununla beraber dünyadaki gelir ve nüfus artışı, altına olan talepte de yıldan yıla artış yaşanmasına neden olmaktadır. Altın arzı kağıt paralardaki kadar esnek değildir. Uygulanan genişleyici politikalar kağıt para arzında büyük artışların yaşanmasına sebep olabilirken, kısıtlı üretim nedeniyle dünyadaki altın arzı yıldan yıla çok fazla değişiklik gösteremez. Bu nedenle altın enflasyona karşı korunmak için ideal bir yatırım aracı olarak görülür. Dünyada enflasyon beklentilerinde artış yaşanması, altına olan talebin ve altın fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlanabilmektedir. Diğer yatırım araçlarından farklı olarak altın yatırımında genel olarak faiz veya kar payı getirisi sağlanmamaktadır. Diğer yatırım araçları üzerinden sunulan getirilerin artması durumunda altın fiyatları bundan olumsuz etkilenebilir. Örneğin faiz oranının artması tahvil yatırımını daha cazip hale getirebilir ve yatırımcılar altın yerine tahvil yatırımı yapmayı daha çok tercih edeceği için altın fiyatları olumsuz etkilenebilir. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik belirsizlikler, dünya ekonomilerinin küçüleceğine dair beklentileri artırdığında, yatırımcıların tahvil ve hisse senedi gibi yatırım araçlarından beklediği getiriler düşer. Bu dönemlerde yatırımcıların altına olan ilgisi artabileceği için altın fiyatları yükselebilmektedir. Altın ayrıca dünyada politik gerilimlerin arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak sığındığı bir yatırım aracıdır ve bu dönemlerde altına olan talep artabilmektedir. Altın ticari amaçla ve yatırım aracı olarak kullanılmasının yanı sıra dünyadaki merkez bankaları tarafından rezerv olarak tutulmaktadır. Merkez bankaları tarafından yüklü miktarda altın alımı ya da satışı yapılması da altın fiyatlarını etkileyebilmektedir. Altının değeri dolara endeksli olduğu için altına özgü dinamiklerin yanı sıra dolara özgü dinamikler de altın fiyatını etkiler. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi, altın fiyatının düşmesiyle, doların zayıflaması, altın fiyatının artmasıyla sonuçlanabilir. Hisse senedi, tahvil gibi yatırım araçlarının fiyatlarının düşmesine neden olan gelişmeler, genellikle altın fiyatlarında yükselişe neden olmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında da altın fiyatlarının diğer yatırım araçlarının fiyatlarıyla genellikle negatif bir ilişkiye sahip olduğu görülür. Örneğin 1970'li yıllarda dünyadaki hisse senedi fiyatlarında düşüş, altın fiyatlarında artış yaşanmışken, 1980 ve 1990'lı yıllarda tam tersi gerçekleşmiştir. Diğer yatırım araçlarıyla arasındaki bu negatif ilişki nedeniyle altın, portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olarak görülmektedir.